Son 10 yılda Zendaya, sevimli Disney yıldızından Hollywood süperstarı ve moda ikonu olmaya kadar yükseldi. Peki buraya nasıl geldi? Henüz 25 yaşında olan Zendaya, 3 televizyon dizisinde birçok eleştirmenlerce beğenilen gişe rekorları kıran filmde rol aldı ve CoverGirl'den Dior'a kadar birçok kampanyada yer aldı. iCarly oyuncak reklamında başladığı kariyeri için hiç fena değil. Diğer Disney yıldızlarından farklı olarak Zendaya, çocuk yıldızlıktan kültürel bir süperstar olmaya kadar herhangi bir skandal yaşamadan geçiş yapmayı başardı. Bu oldukça nadir bir durum. Zendaya'nın süperstarlığa giden yolu, eleştirmenlerden tam not alan performansları kadar pürüzsüz geçti ve genç yıldız hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ama Zendaya'nın nereye gittiğini konuşmadan önce nereden geldiğini bir inceleyelim. Zendaya Marie Stuarmer Coleman 1 Eylül 1996'da Oakland, Kaliforniya'da doğdu. Cher ve Madonna gibi üçlü tehdit ve moda ikonları gibi kariyerinde sadece Zendaya adıyla mononim bir yol izlemeye karar verdi. Zendaya, öğretmen olan annesi Claire Stuarmer ve babası Kazembe Ajamu Coleman ile birlikte Oakland'da büyüdü. Annesi Alman kökenli, babası ise Afrikalı Amerikalıdır. Zendaya, kendisini Hollywood'daki ayrıcalıkları konusunda açık sözlü olan gururlu bir melez kadın olarak tanımlıyor ve 2018 Beautycon Festivali'nde şöyle dedi. Siyahi bir kadın olarak, açık tenli bir siyahi kadın olarak, platformumu kullanarak Afrikalı Amerikalı topluluğun güzelliğini göstermek çok önemli. Hollywood'un sanırım kabul edilebilir siyahi kız versiyonuyum ve bu değişmeli. Zendaya, anne ve babasının tek çocuğudur. Ancak babasının önceki evliliğinden 5 kardeşi vardır. Aslında Zendaya, bazı yeğenlerinden ve kuzenlerinden daha gençtir. Kompleks dergisine verdiği bir röportajda eleştiriler karşısında kardeşlerinin çocuklarına olumlu bir rol model olmaya çalıştığını anlattı. Dürüst olmak gerekirse önce küçük yeğenlerimi ve kuzenlerimi düşünüyorum. Çünkü bir gün Twitter'ları ve Instagram'ları olacak ve onlara böyle başa çıkılır çocuklar diyeceğim. Zendaya'nın ebeveynleri o 12 yaşındayken evlendi ve 6 yıl sonra boşandılar. Ancak Zendaya anne ve babasının dostane kaldığını ve hala kanka olduklarını söylüyor. Zendaya 6 yaşındayken annesi California Shakespeare Tiyatrosu'nda yaz işleri yaptı ve genç Zendaya izleyicileri yerlerine yönlendirdi ve bağış biletleri sattı. 8 yaşına geldiğinde Zendaya hip hop dans topluluğu Future Shock Oakland'a katıldı ve 2 yıl boyunca Hawaii Sanatları Akademisi'nde hula eğitimi aldı. Ortaokul için Zendaya Oakland Sanat Okulu'na gitti ve Berkeley Playhouse ve Theaterworks gibi yerel tiyatrolarda birçok oyunda rol aldı. 7. sınıfta Zendaya kariyerini bir sanatçı olarak sürdürmeye karar verdi ve bu yüzden babasıyla birlikte Los Angeles'a taşındı. Annesi ise öğretmenlik kariyerine devam etmek için Oakland'da kaldı. Ancak aralarında mesafeler olmasına rağmen annesi Zendaya'nın hayatından çıkmadı. 2011'de annesiyle olan ilişkisi hakkında sorulduğunda Zendaya şu tweet'i attı. Ben ve babam Los Angeles'ta yaşıyoruz ama annem öğretmen. Bu yüzden işi bırakıp bizimle taşınamadı. Ama onu her 2 haftada bir görüyorum. Zendaya kariyerine reklamlarla başladı ve Macy's, Old Navy ve iCarly oyuncakları gibi markalar için reklamlarda rol aldı. Zendaya, Katy Perry'nin Hot and Cold şarkısının Kidz Bop versiyonu için bir videoda bile yer aldı. Ancak videoda şarkı söylerken görünmesine rağmen aslında şarkıyı söyleyen o değildi. Yıllar sonra bir hayran onu Twitter'da videoya etiketledi ve Zendaya şu şekilde cevap verdi. Aman tanrım, biraz utanç verici ve şarkıyı söyleyen ben değildim. Zendaya şu anda mükemmel tarz anlayışıyla tanınıyor olabilir. Ancak ünlü olmadan önce başka bir eski Disney yıldızı olan Selena Gomez ile berbat bir Sears kıyafet reklamında yer aldı. Kesinlikle kariyerinin bir zirvesi değil ama herkes bir yerden başlıyor. Selena ile olan bu utanç verici Sears reklamı Zendaya'yı haritaya koymamış olabilir. Ancak Disney yıldızıyla çalışması gelecekte olacakların bir habercisiydi. 2009 yılında Zendaya, Disney Channel'ın Chicago'da yaşayan genç dansçılar hakkında yeni dizisi Shake It Up'ta başrol olan Cissy Jones rolü için seçmelere katıldı. Zendaya, rolü Bella Thorne'a kaybetti ama CJ'nin en iyi arkadaşı Rocky Blue olarak kadroya katıldı. Zendaya ve Thorne, TV'de en iyi arkadaşları canlandırırken gerçek hayatta ilişkileri pek de sorunsuz değildi. Thorne, bir J14 röportajında şunları söyledi. Zendaya ve ben çok talihsiz bir pozisyona yerleştirildik ve Shake It Up sırasında birbirimizle rekabet etmek zorunda bırakıldık. Bu da dizinin ilk sezonunu çok garip hale getirdi. Gerginliklere rağmen Shake It Up büyük bir hit oldu. Dizi 7 Kasım 2010'da premiere yaptı ve 6,2 milyon kişi tarafından izlendi. Disney Channel'ın 27 yıllık tarihinde ikinci en yüksek izlenme oranına sahip premieri oldu. Shake It Up'ın tanıtımı kapsamında Zendaya, Bella Thorne ile birlikte Swag It Out ve Watch Me şarkılarını yayınladı. Watch Me şarkısı Billboard Hot 100 listesinde 86. sıraya kadar yükseldi.
Kids Bop günlerinin aksine Zendaya bu şarkıları gerçekten kendisi söyledi. Zendaya ve Thorne başlangıçta yaşadıkları sorunları ikinci sezonun başlamasından hemen önce çözmeyi başardılar. Thorne, J14 röportajında şunları söyledi. İkinci sezonda her şeyi masaya koyup ağladığımız ve her şeyi anlattığımız bir konuşma yaptık ve o zaman en iyi arkadaş olduk. Shake It Up'ın ikinci sezonu 2011 Eylül ayında yayınlandı ve aynı yıl Zendaya Disney Channel'da Make Your Mark Ultimate Dance-Off 2011 programına ev sahipliği yaptı. Gösterinin ikinci sezonu sırasında Target mağazaları Zendaya ve diğer Shake It Up oyuncularının giydiği kıyafetlerden esinlenen Designed adlı bir kıyafet serisi satmaya başladı. Target kıyafet serisinin yıldızı olmak, Sears kıyafet serisinde yer almaktan daha büyük bir adım, değil mi? 2012 yılında Zendaya, Shake It Up'taki rol arkadaşı Bella Thorne ile Disney Channel filmi Frenemies'de rol aldı. Aynı yıl Shake It Up 3. ve son sezonu için yenilendi. Shake It Up, reytinglerde hala iyi performans gösterirken Disney Channel diziyi zirvede bitirip genç yıldızlarının Disney evreninde diğer projeleri keşfetmesine izin vermeyi seçti. Bu süre zarfında Zendaya, Dancing with the Stars'ın 16. sezonunda yer aldı. 16 yaşında, o zamanlar programın tarihindeki en genç yarışmacıydı. Valentin Chmerkovskiy ile partner olan ikili, Kelly Pickler ve Derek Hough ardından ikinci oldu. Zendaya, Shake It Up'ın son sezonunu Eylül 2013'te tamamladıktan sonra iş bulmakta zorlanmadı. Zendaya'nın kendi adını taşıyan ilk albümü 16 Temmuz 2013'te çıkan Replay single'ıyla piyasaya sürüldü. Aynı yıl Zendaya Disney Channel filmi Zappet'te rol aldı ve Twin yıllarındaki zorlukları atlatmalarına yardımcı olmak için Between You and Me, How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence adlı ilk kitabını yayınladı. Ertesi yıl Zendaya Project Runway, Under the Gun programında konuk jüri üyeliği yaptı. Bölümde yarışmacı tasarımcılardan Zendaya'nın yaklaşan bir konser performansında giyeceği bir kıyafet tasarlamaları istendi. 2014 yılında Zendaya, Disney Channel'ın yeni dizisi Casey Undercover'ı çekmeye başladı ve dizi 2015 Ocak ayında yayınlandı. Zendaya, gündüzleri lise öğrencisi, geceleri ise bir ajan olan Casey Cooper'ı canlandırdı. Casey Undercover 3 sezon sürdü ve iyi eleştiriler aldı. Ancak Zendaya, Common Sense Media tarafından şu şekilde övgü aldı. Disney megastarı Zendaya bu durgun ajan komedisini kurtarıyor. Zendaya'nın yıldızı hızla yükselirken 2015 Akademi Ödülleri'ne katılması için davet edildi. Vivienne Westwood elbisesini dreadlock saçlarla eşleştiren Zendaya, Vogue dergisi tarafından 2015 Akademi Ödülleri'nin yükselen moda yıldızı ilan edildi. Ancak Zendaya'nın görünümü bazı tartışmalara yol açtı. Nin Kırmızı Halı, Fashion Police bölümünde yardımcı sunucu Giuliana Rancic, Zendaya'nın dreadlockları hakkında bir şaka yaparak genç yıldızın patchouli yağı ve ot gibi kokuyor gibi göründüğünü söyledi. Zendaya Instagram hesabından şakaya yanıt vererek şöyle dedi. Eğlenceli ve saygısız arasındaki ince bir çizgi var. Birisi Oscar'daki saçımla ilgili bir şey söyledi ve bu beni şaşırttı. Çünkü rave kıyafet incelemeleriyle ilgilenmiyordum ama cehalet dolu hakaretler ve saf saygısızlıkla vuruldum. Birinin dreadlock saçlarının patchouli yağı veya ot gibi kokması gerektiğini söylemek, büyük bir klişe olmanın yanı sıra son derece saldırgan. Genelde olumsuz şeylere cevap verme gereği hissetmem ama bazı yorumlar görmezden gelinemez. Açıkçası Giuliana Rancic'in yorumları kariyerine Zendaya'dan daha fazla zarar verdi. Çünkü şu anda Zendaya'nın biyografisini dinliyorsunuz ve Giuliana Rancic kim? 2016'da Zendaya, genç bir çocuğun ergenlik dönemindeki fiziksel değişikliklerle başa çıkmasını konu alan düşük bütçeli bir bağımsız filmde ilk büyük ekran rolünü aldı. Aynı yıl Zendaya yeni Marvel Spider-Man yeniden yapımında MJ rolünü kaptı. Zendaya, Tom Holland ile birlikte Spider-Man Homecoming'de rol aldı. Zendaya MJ olarak rol aldı. Ancak bu rol Spider-Man'in düzenli aşkı, popüler ve şirin Mary Jane Watson rolü değildi. Zendaya, Peter Parker'la arkadaş olan ve onun kimliğini kendi başına keşfeden zeki bir yalnız olan Michelle Jones'u canlandırdı. Zendaya 2017'de The Tonight Show with Jimmy Fallon'da seçme süreci hakkında şöyle dedi. Filmdeki kız rolüne seçmelere katıldığımı biliyordum. Ne tür bir karakter olduğunu bilmiyordum çünkü karakterim çok ilginç. O bir yalnız, süper entelektüel, çok kuru bir mizah anlayışı var ve ne tür bir karakteri oynayacağımı NDA imzalayıp senaryoyu okuyana kadar bilmiyordum. Ancak Marvel yeni Spider-Man filminde MJ rolüne Melez Zendaya'yı seçtiklerini açıkladığında talihsiz bir şekilde ırkçı tepkiler aldı. Zendaya bu eleştirilere şu şekilde yanıt verdi. Bir şekilde bazı insanlar buna hazır değil. Ben hangi Amerika'da yaşadığınızı bilmiyorum ama şu an New York sokaklarında dışarı çıktığımda çok fazla çeşitlilik görüyorum. Gerçek dünyayı görüyorum ve bu çok güzel. Ve bu yansıtılmalı ve yansıtılıyor. Bu yüzden bunun üstesinden gelmeniz gerekecek. Spider-Man Homecoming Temmuz 2017'de vizyona girdi ve eleştirmenler ve izleyiciler tarafından iyi karşılandı.
Film ilk hafta sonunda 117 milyon dolar kazandı ve gişede bir numara oldu. Zendaya'nın ekrandaki süresi kısa olsa da The Hollywood Reporter'dan John DeFore onu sahne çalan olarak adlandırdı. O yazın ilerleyen zamanlarında Zendaya genç rollerden uzaklaşarak Bruno Mars'ın Versace on the Floor şarkısının videosunda onun aşkını canlandırdı. Zendaya şarkının videosu yayınlandıktan sonra Instagram'da şu paylaşımı yaptı. Dışarıdaki en havalı adam, en havalı şarkılardan biri için sizi çağırınca bunu gerçekleştirirsiniz. 2017'nin Aralık ayında Zendaya, Zac Efron ve Hugh Jackman ile birlikte P.T. Barnum'un Barnum's American Museum'unu konu alan müzikal film The Greatest Showman'da rol aldı. Zendaya bir trapez sanatçısı olan Anne Wheeler'ı ve aynı zamanda Efron'un aşkını canlandırdı. Film karışık eleştiriler aldı ancak gişede büyük bir başarı elde ederek Kuzey Amerika'da en yüksek hasılat yapan 3. canlı aksiyon müzikali oldu. Zendaya bu filmdeki rolüyle 2018 Kids Choice Awards'ta favori film aktrisi dalında aday gösterildi. 2018'in Eylül ayında Warner Brothers, Zendaya'nın Michi adlı yetiyi seslendirdiği animasyon film Smallfoot'u piyasaya sürdü. Zendaya ayrıca film için 2 şarkı seslendirdi. Film çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı ve gişede 200 milyon dolardan fazla hasılat yaptı. Sadece 2 yıl içinde Zendaya, Disney Channel oyuncusundan gişe rekorları kıran bir yıldız haline geldi. Casey Undercover 2018'de sona erdikten sonra Zendaya, çocuk yıldız köklerini geride bırakmaya ve Disney Channel'dan HBO'ya daha yetişkin bir projeye geçmeye karar verdi. 2018'de Zendaya, HBO'nun yeni genç drama dizisi Euphoria'ya seçildi. Genç drama kelimelerine aldanmayın, bu bir One Tree Hill ya da Gossip Girl değildi. Bu, çıplaklık, şiddet ve açık içerikleriyle tanınan HBO'nun bir dizisiydi. Zendaya, dünyada yerini bulmaya çalışan, aynı zamanda okulundaki yeni trans kız Jules'a aşık olan, iyileşmekte olan bir genç uyuşturucu bağımlısı Rue rolünü canlandırdı. Bu kesinlikle Shake It Up değildi. Euphoria'nın ilk sezonu 2019 Haziran'da yayınlandı ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Dizi, grafik hikayeleri, oyunculuk ve moda açısından kültürel bir fenomen haline geldi. The Guardian'dan Rebecca Nicholson, Euphoria hakkında şunları yazdı. Zendaya, Instagram kaygısının altında saklı derinliklere sahip olan bir gençlik, seks ve uyuşturucu dramasında kendini yok eden Rue rolünde şaşırtıcı. Eleştirmenler Zendaya'nın Rue olarak içten, büyüleyici ve yıkıcı olduğunu kabul etti. Bu rol Zendaya'ya birçok ödül adaylığı kazandırdı ve Zendaya drama dizilerinde en iyi kadın oyuncu dalında Primetime Emmy ödülünü kazandı. Bu ödülü kazanan en genç kişi ve bu kategoride ödül kazanan sadece ikinci kadın oldu. Zendaya, Euphoria'nın şimdi ünlü olan yoğunluğuyla ilgili şunları söyledi. Bu, oyunculuk yapmak için çok zor bir dizi. Gerçek olmadığını bilseniz bile vücudunuz bunun gerçek olmadığını anlamıyor. Dürüst olmak gerekirse karakterlere gerçekten önem veriyorsanız ki hepimiz öyle yapıyoruz, onların doğru kararlar vermesini ve iyi olmasını istiyorsunuz. Euphoria'nın yayınlanmasından bir ay sonra Spider-Man Far From Home vizyona girdi. Önceki film gibi Spider-Man Far From Home'da büyük bir eleştirel ve gişe başarısı elde etti, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla kazandı ve Rotten Tomatoes'da %90 onay oranı aldı. Zendaya, moda dünyasındaki yolculuğuna Sears reklamının arka planında başlamış olsa da bu alanda oldukça yol kat etti. Zendaya, Madonna'nın Material Girl kıyafet serisinin yüzü oldu ve ayrıca popüler CoverGirl markasının elçisi olarak görev yaptı. 2015 Ağustos'unda Zendaya çocukluk lakabı olan Daya adında kendi ayakkabı koleksiyonunu çıkardı. Kasım 2016'da Zendaya'nın giyim hattı olan Daya by Zendaya satışa sunuldu. Serinin ikinci koleksiyonu cinsiyete dayalı olmaması ve her bedene uygun seçenekler sunması açısından öncü kabul edildi. 2018 Ekim ayında Zendaya, Tommy Hilfiger'ın marka elçisi oldu ve Tommy X Zendaya kapsül koleksiyonlarını ortak tasarladı. Aynı yıl moda web sitesi Net-a-Porter tarafından Hollywood'un en iyi giyinen kadınlarından biri seçildi. 2019 ve 2020 yılları arasında Zendaya, Lancome, Bulgari ve Valentino gibi lüks markaların model sözcüsü oldu. Target'tan oldukça büyük bir sıçrama. Bu arada Target seni hala seviyoruz. Ekim 2020'de Zendaya, moda ve filmde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etme çabaları nedeniyle CNMI Green Carpet Fashion Awards'ta vizyoner ödülünü kazandı. 24 yaşında Zendaya, film, televizyon ve moda dünyasında zafer kazanmıştı ama hala durmaya niyeti yoktu. 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle Euphoria'nın yapımı durdurulmak zorunda kaldı. Bu süre zarfında Zendaya ve Euphoria yönetmeni Sam Levinson, yalnızca Zendaya ve başka bir oyuncu olan John David Washington'un yer aldığı bir film yapmaya karar verdiler.
Yapım, sağlık tehlikelerini en aza indirmek için kapsamlı güvenlik protokollerine uydu ve küçük bir ekip ile gerçekleştirildi. Film Malcolm and Marie, Şubat 2021'de yayınlandı. Film karışık eleştiriler aldı ancak Zendaya'nın performansı olumlu yorumlandı ve kendisi Beth, Critics' Choice ve Hollywood Critics Association ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi. IndieWire'dan David Ehrlich şunları yazdı. Kimse hak ettiğini düşündüğü sevgiyi yaşarken Zendaya kadar iyi değil. Onun öfkeli performansı Marie'nin Malcolm'dan ayrılmamış olmasını kabul etmemizin tek sebebi. Ancak birçok eleştirmen 24 yaşındaki Zendaya ile 36 yaşındaki John David Washington'ın eşleşmesini rahatsız edici buldu ve Zendaya'nın rol için çok genç olduğunu öne sürdü. Washington hızlıca rol arkadaşını savundu ve şunları söyledi. Bundan endişe etmedim çünkü o bir kadın. İnsanlar bu filmde onun ne kadar kadınsı olduğunu görecek. Bu sektörde benden çok daha deneyimli. Ben sadece 7 yıldır buradayım. O benden daha uzun süredir burada. Bu yüzden ondan öğreniyorum. Ben Çaylam. Bu işteki bilgeliğini ve anlayışını çok takdir ediyorum. Ona hayranım. Film yayınlandığında insanların göreceği şey onun bu roldeki olgunluğu olacak. Esneklikten bahsediyoruz. 2021'in ilerleyen zamanlarında Zendaya, LeBron James'in başrolünde olduğu Space Jam yeniden yapımında Lola Bunny'yi seslendirdi. Film eleştirel ve gişe başarısızlığı yaşadı ancak Zendaya'nın sürekli olumlu çalışmaları nedeniyle bu bir kenara bırakılabilir ve bir sonraki filmine geçebiliriz. Belki duymuşsunuzdur, pandemi gişe rekorlarını kırdığını duymuştum. Evet, kesinlikle yeni Spider-Man filminden bahsediyorum. Zendaya son birkaç yılda oldukça başarılı oldu. Diğer genç yıldızlar genelde başarılarını inişli çıkışlı yaşarken Zendaya kariyer Everest'ine tırmanıyor. 2021'de Zendaya, British Vogue, GQ, InStyle'ın en iyi giyinenler sayısı ve Interview dahil olmak üzere birçok prestijli derginin kapağında yer aldı. 2021 aynı zamanda iki çok beklenen filmin yayınlandığı yıl oldu. Spider-Man, No Way Home ve Dune. Ve tahmin edin ne oldu? İkisinde de Zendaya vardı. Dune, 2021 sonbaharında yayınlandı ve Frank Herbert'in 1965 tarihli kült klasiği romanına dayanıyordu. Romana tutkuyla bağlı hayranlar sinemalara akın etti ve Dune, pandemi döneminde Warner Brothers'ın 100 milyon doları aşan ikinci filmi oldu. Pandemi nedeniyle Dune, aynı zamanda akış platformlarında hızla yayınlandı ve 2021'in en çok izlenen 9. filmi oldu. Film sadece bir gişe rekoru kıran fantastik film değildi. Eleştirmenler de en az hayranlar kadar onu sevdi. The Guardian'dan Zen Brooks, filme 5 yıldız vererek yoğun, kasvetli ve çoğu zaman yüce, çok salonlu sinemayı sanat eviyle birleştiren eksik halka olarak tanımladı. Dune, Altın Küre ve Critics' Choice ödüllerinde en iyi film dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi. Ancak Zendaya hayranları bir konuda şikayetçiydi. Zendaya'nın az görünmesi. Film tanıtımında yoğun şekilde yer aldıktan sonra hayranlar Zendaya'nın karakteri Cheney'nin 2,5 saatlik filmde sadece 7 dakika göründüğünü öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Hayranlar öfkelerini dile getirmek için Twitter ve Instagram'a akın etti. Bütün Dune hayranlarının gelip eğer kitabı okumuş olsaydınız karakterini demesini görüyorum. Kitabı okumak istemiyorum, Zendaya'yı görmek istiyorum diye bir hayran tweet attı. Neyse ki Zendaya hayranları için Dune Part 2 Ekim 2023'te yayınlanacak ve Zendaya'nın çok daha fazla görüneceği söyleniyor. Dune'un yayınlanmasından sadece birkaç ay sonra 2021'in çok beklenen ikinci filmi Spider-Man No Way Home yayınlandı. Hayranlar Spidey'nin çoklu evrene yolculuğunu bir yıldan fazla süredir tahmin ediyorlardı ve spoiler vermek istemem ama gerçekten iyi. Spider-Man No Way Home sadece bir başarı değildi, beklentileri aştı. Hayranlar sevdi, eleştirmenler sevdi, hatta annem bile sevdi. Forbes'tan Eric Kane, Spider-Man No Way Home'u yılların en iyi Marvel filmi olarak ilan ederek Spider-Man No Way Home, umduğum her şeydi ve daha fazlası beklentilerimi aştı ve baştan sona mükemmel bir şekilde sonuçlandı, dedi. Spider-Man, No Way Home, 2021'in en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Üstelik sadece Aralık 2021'de yayınlanmasına rağmen. Film, ön satış ve pandemi dönemi satış rekorları kırdı ve Rotten Tomatoes'da %93 onay oranıyla Marvel'ın en iyi eleştiriler alan filmlerinden biri oldu. Deadline Hollywood'dan Pete Hammond, Holland, Zendaya ve Batalon paha biçilemez bir üçlü ve içeri girip çıkan çeşitli kötü adamlar ve diğerleri bu filmi en üst düzeyde saf eğlenceye dönüştürüyor. Hayranlar cennete ulaşacak diye yazdı. Zendaya ve Tom Holland'ın ekrandaki kimyasının bu kadar dikkat çekici olması şaşırtıcı değil. Ve hayır sadece oyunculuk yeteneklerinden bahsetmiyorum. 2021 Zendaya ve Holland'ın romantik ilişkilerini doğruladıkları yıl oldu. Üstelik bu bir kazayla gerçekleşti.
Zendaya, kariyerine adım attığından beri özel hayatı konusunda sürekli gizlilik içinde olmuştur. Zendaya'nın dedikodusu yapılan eski erkek arkadaşları arasında oyuncular Trevor Jackson ve Euphoria'daki rol arkadaşı Jacob Elordi'nin yanı sıra NFL oyuncusu Odell Beckham Jr. da bulunmaktadır. Zendaya ve Tom Holland 2017'de aşk dedikoduları yaratmaya başladılar. Zendaya Variety'ye 2017'de şunları söyledi: "Biz arkadaşız. O harika bir adam. Kelimenin tam anlamıyla en iyi arkadaşlarımdan biri. Geçtiğimiz aylar boyunca birlikte basın turlarına katılmak zorunda kaldık. 20 yaşında bunu anlayabilecek çok az kişi var. Ancak 2021 yazında bu dostluk daha fazlasına dönüşmüş gibi görünüyordu." Temmuz 2021'de Zendaya ve Holland'ın arabasında gülerken ve öpüşürken görüntülendi. Bu da özel çiftin ilişkilerini nihayet kabul etmeye zorladı. Ekim ayında BuzzFeed News için Dune'u tanıtırken Zendaya ve rol arkadaşı Timothée Chalamet birbirlerini tanıma konusunda sorular yanıtladı. Chalamet, Zendaya'nın en büyük ünlü aşkının kim olduğunu sorduğunda "Kolay, Tom Holland" diye yanıt verdi. GQ'nun Kasım sayısında Holland, ilişkilerini gizli tutmanın zorluklarını açıkladı. "Şöhretimizin dezavantajlarından biri mahremiyetin artık bizim kontrolümüzde olmaması ve sadece iki insanın birbirini çok sevdiği bir an şimdi tüm dünyayla paylaşılan bir an haline geldi." Zendaya'nın son yılları adeta bir fırtına gibiydi. Hatta Zendaya'nın son 10 yılı adeta bir fırtına gibiydi. Ancak hayranların onun yakında bir mola vereceği konusunda endişelenmesine gerek yok. Euphoria'nın çok beklenenin ikinci sezonu 9 Ocak 2022'de yayınlandı ve Zendaya'nın birçok film projesi sırada bekliyor. Daha önce de bahsedildiği gibi Dune, Part 2 çekiliyor ve 2021'de Zendaya, Ronetti'sin solisti Ronnie Spector'u canlandıracağı Spector'ın Be My Baby adlı anı kitabından uyarlanan bir biyografide başrol aldı. Sadece 25 yaşında olan Zendaya, 3 başarılı televizyon dizisi, birçok gişe rekorları kıran film ve eleştirmenlerden tam not alan projelerde yer aldı. Dünyanın en prestijli dergilerinin kapaklarını süsledi, drama dizilerinde en iyi kadın oyuncu dalında Emmy kazanan en genç kadın oldu ve Selena Gomez'le gerçekten kötü bir Sears reklamında yer aldı. Favori oyuncularınızın hayat hikayelerini anlattığımız diğer belgeseller için şimdi kanalımıza göz atabilirsiniz. Görüşürüz.